1980'lerin sonlarına doğru bir yolculuğa çıkalım şimdi. Honda değişik bir şeyler denemeye karar veriyor. Tartıya çıktığında sadece yaklaşık 1000 kilogram çeken, virajları go-kart gibi dönen ve 89'da makyajlı kasasının altına koydukları VTEC motorun bağırtısıyla asfaltta deli danalar gibi terör estiren bir efsane. Hepimiz onu çok iyi tanıyoruz. Kimimiz ona CRX der, kimimiz ise arkası kesik Civic. Nasıl hitap edersek edelim ama bu araba güzeldi be. Sonra 90'lara gelindi. Rüzgar tak diye yön değiştirdi ve Honda mühendisleri o gün için herkesin ağzını açık bırakan bir karar aldı. O deli dana genci emekliye ayırıp yerine üstü açık, kiminde elinle taktığın, kiminde motorlarla bagajından kolların çıkıp tavanını kendi yerleştirdiği köşeli hatlardan yuvarlak hatlara geçişli ve daha ağır bir otomobil yaptılar. CRX Del Sol, Of the Sun veya From the Sun, yani İspanyolca'da del, in eki veya den eki gibi oluyor. Sol ise güneş demek. Yani kısaca Del Sol manası Türkçe'ye güneşin veya güneşten olarak çevrilebilir. Ama neden ki? Neden tıkır tıkır işleyen, gayet güzel bulunan, atik olan, çevik olan, sana az daha bassana gaza diye fısıldayan formülü bozup baştan yazdılar ki? Honda Transtop adını verdiği mekanizmayla zamanının ötesinde vizyoner bir iş mi yaptı, yoksa Roadster'ların talihini değiştiren Miata karşısında ezilmeye mahkum bir sahil oyuncağı mı üretti? Bugün taraf tutmuyoruz. İyisine iyi, kötüsüne kötü diyoruz. Çayınız, kahveniz hazırsa hadi başlayalım. Del Sol'ü tam olarak daha iyi anlayabilmek için önce sahneyi kimden devraldığına bakmamız gerekiyor malum. Her ne kadar CRX ve Del Sol bazı pazarlarda Civic Del Sol veya Civic CRX diye satılmış olsa da bu arabaya Civic demek biraz yiğidi öldürüp hakkını da çatır çutur yemeye benzer. Haksızlık olur yani. Del Sol'ün arkasında sokağın hatırı sayılanlarından biri vardı. Yani Honda CRX'in mirası. 1980'lere doğru geri gidelim şimdi. Dünya petrol krizinin şokları geçmeye başlamış, otomobil üreticileri ekonomi kelimesinin yanına bu sefer eğlence kavramını tekrar nasıl ekleyeceklerini düşünmeye başlamışlardı. 1983 yılında Honda Civic platformunu aldı, arkayı cart diye kesti ve ortaya birinci nesil CRX'i çıkarttı. Ama tabii hepimizin bildiği, gözlerimizi parlatan o ikinci nesildi. İkinci nesil CRX tam bir dersti. Aerodinamik konusunda özellikle. Arkaya doğru bıçak gibi kesilen comeback diye bilinen o sert arka tasarım aracı agresif ve sert gösterip aynı zamanda da rüzgar direncini inanılmaz derecede düşürüyordu. Bu Camtail denilen tasarımı biraz anlatayım. Çünkü biliyorsunuz hatchback arabaların lanetini konuşmuştuk daha önceden. Bu arabalarda hava veya rüzgar tavanı geçip eğimli arka camdan aşağı doğru inerken bir alçak basınç alanı yaratır. Aynı uçağı havaya kaldıran kanat prensibi gibi yüzeyi tutunarak akan alçak basınç havası otomobilin arkasını yukarıya doğru çeker. Aynı zamanda da arka bagaj kapağında büyük türbülanslar oluşturarak arabada geriye doğru bir sürtünme yaratır. Ama 1930'larda Wunibald Kam'ın tasarladığı Camtail denilen, yani kam kuyruğu, tam olarak bu sorunu çözer. CRX'in tasarımına dikkatli baktığımızda arka cam tatlı tatlı aşağı doğru inerken tampona kadar uzanmak yerine bıçak gibi aniden kesilir. Bu ani kesilmede aerodinamik olarak iki tane mucize oluşturuyor. İlki hatchbacklerde olan o laneti, yani kaldırma kuvvetini öldürüyor. Rüzgar tavandan akarken o keskin hatla ve hafif eğimli lip spoiler ile karşılaşınca yüzeyden temiz bir şekilde akar. Rüzgarın yüzeye tutunarak aşağı inmesi engellendiği için arka tarafı havalandıran o vakum etkisi yok olur. Araba yola tutunmaya devam eder. İkinci olayı da rüzgar o keskin köşeden koptuğunda arabanın arkasında boşlukta havadan oluşan bir çeşit su damlası kuyruğu yaratır. Rüzgar sanki arabanın arkası metrelerce geriye doğru sivrilerek uzanıyormuş gibi akıp gitmeye devam eder. Bu da arabayı geriye doğru çeken türbülansı inanılmaz derecede düşürür. Konuyu dağıttım biliyorum ama bu detayı anlatmam gerekiyordu. CRX'in tasarımı evet çok güzel ama bu güzellikteki detay önemliydi. Neyse. CRX'i farklı kılan bir diğer özelliği ise tartıya çıktığındaki gösterdiği rakamdı. Bu araba donanım seviyesine
göre sadece 820 ile 1000 kilogram arasında bir ağırlığa sahipti. Bugün yollarda gördüğünüz standart bir B segmenti hatchback bile yaklaşık 1100-1200 kilogramdan başladığını düşünürsek bu rakam aslında CRX'in karakterinin ve tasarımının neden bu şekilde anıldığını da daha iyi anlarız. Bu arada CRX'in açılımı konusunda da birçok teori var ama en kanıksanmış olanı Civic Renaissance Experimental, yani Civic Renaissance deneysel. Neyse, bu hafiflik kaputun altındaki Honda mühendisliğiyle birleşince Voltron'u oluşturmuş oldular. Model ömrünün başlarında D serisi motorlarla 1.5-1.6 litrelik versiyonlarla gayet tatmin edici performanslar sunarken 89 yılında malum şizofren teknoloji CRX'e de geldi. VTEC Japonya pazarında SI, Avrupa pazarında da 1.6i VT olarak satılan modellerinde B16A1 motoru yer alıyordu. Bu motoru Civic'te de Integra'da da konuştuk bol bol. 1.6 litre hacminde ve turbo, murbo, süperşarj falan yoktu. VTEC sayesinde bu atmosferik tam 150 beygir. Japonya'da da 160 beygir üretiyordu. Alman beygiri tabi. Litre başına 100 beygir. İlk çıkışını yine Civic videosunda konuşmuştuk. İzlemediyseniz linki bırakıyorum şuraya. Bu arada dipnot. Honda'da bu motoru alan Integra X SI'dan sonra ikinci araba CRX olmuştu. Neyse. Büyük markaların bile ulaşmakta zorlandığı bu verimlilik CRX'i bir anda devleri avlayan Davud'a dönüştürdü. 8300-8400 devirde limiter'a kadar nefesi kesilmeden dönen bu motor 5500 devirde VTEC açtığında çıkardığı o bağırtıyla koltuğuna oturana tam bir yarış arabasındaymış hissiyatı veriyordu. Hatta Honda bu CRX'in hafif şasisinin altına o dönem kendi sınıfında çok seyrek görülen Formula 1 genlerinden ilham alan tam bağımsız çift salıncaklı double wishbone süspansiyon sistemini yapıştırdı. Hem önde hem arkada kullanılan bu sistem CRX'in virajlarda çok güzel tepki vermesini sağlıyordu. Direksiyon tepkileri çok keskinleşiyordu. Viraja girdiğinde otomobil salınmıyor, doğrudan burnunu çıkış noktasına çeviriyordu. Tabii işin bir de karanlık tarafı vardı. CRX pek de sürücüsünün hatalarını affeden bir otomobil değildi. Elektronik yardımcılar, çekiş kontrol sistemleri, denge kontrol vesaire falan yoktu. Hatta bazı donanımlarda ABS bile yoktu. Sadece sen bas bağıran o motor ve asfalt vardı. Limitleri zorlarken problem yok ama o limitleri aştığında kısa dingil mesafesi yüzünden arkasını birden bırakabilen, malum lift off oversteer denilen o kopuşu size yaşatan agresif bir karakteri vardı. Bu yüzden CRX kullanmak bir ustalık işiydi. Ona saygı duymayan sürücüleri ilk virajda duvara çarpıp cezalandırırdı. İşte bu tavizsiz ve vahşi doğası CRX'i 80'lerin sonu ve 90'ların başına tam bir sokak kültü haline getirdi. Modifiye dünyasının sevgilisi oldu. İlk nesil 84 yılında Motor Trends'in yılın ithal arabası olarak ve 85'te de Car and Drivers'ın en iyi 10 araba listesinde yer aldı. Yetmedi, ikinci nesil 88'de Car and Drivers'ın en iyi 10 listesinde, yine yılın en iyi ithal arabası ve Road and Truck dergisinde en iyi 10 arabadan biri olarak anıldı. 90'da yine en iyi ithal araba ödülünü aldı. 90'lı yıllara geldiğimizde hep konuştuğumuz o tüketici alışkanlıkları ve otomotiv trendleri değişmeye başlamıştı. Honda yönetimi bu değişen rüzgarı hissettiğinde çok zor bir kararın eşiğine geldi. Ya CRX'in o saf yarışı formülünü koruyup daralan bir kitleye hitap edeceklerdi ya da her şeyi çöpe atıp Icarus misali kanatlarını açıp güneşe doğru uçacaklardı. Honda'dan bahsediyoruz. Tabii ki ikinci yolu seçtiler. 80'lerin o köşeli, vahşi ve ne olursa olsun daha fazla hız diyen felsefesi artık pek beklentileri karşılamıyordu. Hükümetler güvenlik standartlarını daha da arttırıyor. Çarpışma testleri daha da sürekli sertleşiyordu. Özellikle 1970'lerden 90'lara kadar Amerika'da mesela NHTSA, yani Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi bu testleri standartlaştırıp iyice sertleştirmişti. Euro NCAP'e daha yaklaşık 5 yıl vardı. 1997'de kuruldu ilk o. Kapı içlerine çelik barlar, hava yastıkları ve güçlendirilmiş şasiler mecburi hale getiriliyordu. Daha da önemlisi demin dediğimiz o tüketici profili değişmişti. Honda mühendisleri de bu yeni rüzgarı arkalarına alıp CRX'in 3. neslini tasarlarken masayı ellerinin tersiyle tamamen temizlediler. Comeback tasarımlarının yer aldığı tüm çizimleri yırtıp attılar ve tekrardan kalemlerini ellerine aldılar. Bambaşka bir vizyonla. 1992 yılına geldiğimizde Honda yeni aracın üzerindeki örtüyü kaldırdı.
vardı. Karşınızda bazı pazarlarda Civic Del Sol, bazı pazarlarda ise doğrudan CRX Del Sol adıyla satılacak olan yepyeni bir otomobil. Del Sol manasını girişte de söylemiştim size. Güneşin veya güneşten manasına geliyor. İsim seçimi bile markanın artık karanlık yollardan çıkıp güneşli aydınlık sahil yollarına doğru direksiyon kırması gibi değil mi sizce de? Tasarım dili tamamen değişti. EG kasa Civic platformu üzerine yapılan Del Sol 90'ların o popüler yuvarlak, pürüzsüz ve akıcı hatlarına sahipti. Agresif, sinirli bakışlar yerini daha sevimli, yuvarlak farlara bırakmış. Keskin comeback tasarımı ise yerini tamamen düz bir bagaj kapağı ve arkada dikey olarak inen bir arka cama bırakmıştı. Bakın burası önemli. Honda mühendisleri tavan açıkken kabin içinde oluşan rüzgar türbülansını engellemek için arka camın bir düğmeyle elektrikli olarak aşağı inmesini sağlamışlardı. Bu sayede tavan açıkken arka camı indirdiğinizde araç rüzgar tüneline dönüşüyor ama sizi rahatsız etmiyordu. Honda mühendislerinin detaycılığı. Ancak Del Sol'ü sıradan bir kabrio veya roadster olmaktan çıkartıp zamanının ötesinde bir teknoloji harikası yapan şey tavanıydı. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? İlk kez mi bir hardtop tavan elektrikli şekilde bagaja girip çıkıyordu sanki diye. Haklısınız. İlk kez değildi. Ama otomatik targa tasarımının öncüsüydü. Targa ismi ilk 1966 model Porsche 911 Targa modeliyle geldi. Hatta o yüzden Honda hariç herkes bu arabaya Targa dedi ama Honda diyemedi. Del Sol bir Targa'ydı. Yani B sütunları sabit, sadece başınızın üstündeki panel çıkıyordu. Standart modellerde bu alüminyum tavan panelini, ki ortalama 10-11 kilogram civarındaydı ağırlığı, iki mandalı açarak elinizle söküyor ve bagaj kapağının altındaki özel kızaklı yuvaya takıyordunuz. Bu bile çok pratikti. Ama Japonya ve Avrupa pazarlarına opsiyonel olarak sunulan bir sistem vardı ki işte bahsi geçen o teknolojiydi. Transtop. 1992 yılını hatırlıyor musunuz? Mesela 56K modem ve Mirç ile tanışmama daha 9 yıl var. Cep telefonu diye bir şey yok. Varsa da benim etrafımda yoktu. Film izlemek istiyorsan mahallenizdeki film kiralama dükkanına gidip VHS veya Betamax'inizi alıp eve dönüyordunuz. Atari salonları aşırı popülerdi. Mahalle kültürü hala mis gibi. Uzaktan kumanda dediğiniz şey sizsiniz. Bizde ayrı bir kutu vardı gerçi. Orka mıydı? Neydi adı? Onu takınca televizyon uzaktan kumandalıya dönüşüyordu. Böyle bir dünya henüz. Bu dünyada oturuyorsun arabanın içine. Bir düğmeye basıyorsunuz ve sihir başlıyor. Önce o bagaj kapağı yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Tavanın arkası da başka bir mekanizma sayesinde hafifçe yukarıya doğru itiliyor. Sonra o bagaj kapağının içinden 2 tane kol çıkıyor. Tavanı yakalayıp içeriye doğru çekmeye başlıyor ve tekrar geriye doğru inip kapanıyor. Hani az kaldı Optimus Prime'e dönüşecek araba yani. Hatta bu gösteri bittiğinde bile bagajınızda hala eşyalarınızı koyabileceğiniz yeterli bir hacim bile kalıyordu. 90'larda bu çizgi filmlerde veya bilim kurgu filmlerde görebileceğimiz bir şov gibiydi. Ama gel gör bu teknolojiyi bedel de ödetiyordu. Bu bedel de arabanın ruhunu zedeleyen bir ağırlıktı. CRX'in o müthiş dinamiklerini oluşturan yaklaşık 1000 kiloluk yapısı, Transtop mekanizmasının elektrik motorları, dişlileri, tavanını kestiğin bir şasiyi yolda tutmak için eklenen ağır barlar ve güvenlik donanımlarıyla birlikte yok oldu. Del Sol donanımına ve Transtop opsiyonuna göre tartıya çıktığında 1150 kilogramlara kadar ulaşıyordu. Önceki nesle göre ağırlıkta %20 civarında bir artış yani. Bu spor araba genetiği havalı bir robotik tavan ve konfor uğruna feda edilmiş. O atasıyla karşılaştırılınca etine dolgun ve ağır bir şeye dönüşmüştü. Peki bu ağırlık artışı kaputun altındaki o VTEC motorların nefesini kesmeye yetti mi sizce? Yoksa Honda mühendislerine güven tam gaz devam mıydı? Arabanın tavanını kesip atmak, o elektrik motorları, robotik kollar falan performansın has düşmanı gibi duruyor. Malum işte fizik kuralları. Ağırlık artarsa hızlanma düşer ve fren mesafesi uzar vesaire. Bizimkilerin bu fizik yasalarına verdikleri cevapsa çok netti. O zaman biz de daha yüksek devir çeviririz, daha fazla güç üretiriz. Ne var? Del Sol kaputunun altında Honda'nın saat gibi işleyen motorları durmaya devam ediyordu. Satılan pazarlara göre farklı motor konfigürasyonları vardı tabii. Bu motorlar daha çok ekonomi odaklıydı. Tın böyle sahil şeridine gidip tepeyi indirip acele etmeden tadını çıkarta gezinmek isteyenler için mis gibiydi. Ve günlük kullanım kolaylığı ile VTEC eğlencesini mis gibi bir dengede sunuyordu. Fakat eğer otomobilin arkasında VTI logosu varsa iş değişiyordu. Bu arada SIR sadece Japonya pazarına özel bir modeldi. Bize VTI'ler geldi. Neyse. Merhaba B16 A2 DOHC VTEC. Çift egzantrikli 1.6 litrelik bu atmosferik güzellik tam 160 beygir güç üretiyordu. Honda'nın altın çağının en nadide parçalarından biriydi. Bu motorla donatılmış bir
bir Del Sol'ün sürücü koltuğuna oturduğunuzda alt devirlerde son derece uysal sıradan bir araba kullanıyormuş hissine kapılabilirdiniz. Ama ve lakin gaz pedalını abanıp devir ibresine 5500'e ulaştırdığınızda motorun içindeki diğer karakter uyanıyordu. VTEC açıldığı an motorun sesi birden değişiyor. Emme manifoldudan bir gürültü kopup kabine doluyor ve otomobil 8200-8300 devirdeki kesiciye kadar bağıra çağıra hızlanıyordu. Düzlükte gayet iyisin tamam ama peki ya virajlar? Eski nesil CRX'i böylesini güzelleştiren şey şasisinin burulma direncinin yüksekliği ve hafifliğiydi. Del Sol ise tavanı kesilmiş bir arabaydı. Makine ressamlığı okuyan var mı aranızda? Cisimlerin dayanımı dersi hala duruyor mu acaba merak ettim. Tasarı, geometri ve cisimlerin dayanımı atölye dersleriyle beraber en sevdiğim derslerdi. Neyse konu şundan geldi. Kapalı kutunun tepesini keserseniz destek noktaları azaldığı için daha kolay esnemeye başlar. Bunu siz de evde deneyebilirsiniz. Kapalı bir koliyi alın, uçlarından bastırmaya çalışın. Pek esnemeyecektir. Ama kapaklar açıldığı zaman şöyle bir hafiften ittirdiğiniz zaman hemen bükülmeye başlar, esnemeye başlar. Bu da aynı onun gibi. Yani uzun lafın kısası sen tutup bir arabanın tepesini kesersen şasi de esnemeye daha meyilli olur. Bunu engellemek için ekstra takviyeler eklemen lazım. Honda mühendisleri de bunu yaptı. Tabana, marşpiyeler ve bagaj havuzuna ciddi kalınlıkta çelik takviyeler eklediler. Zaten aracın ağırlaşmasının en büyük sebebi Transtop kadar bu eklenen ekstra gizli desteklerdi. Bu takviyelerle ve EG Civic şasisinin o mükemmel çift salıncaklı süspansiyon sistemine rağmen Del Sol bir CRX jiletliğine pek ulaşamadı maalesef. Bu konuda da yurt dışı basında çokça eleştirildi. Herkesin ortak olduğu nokta aşırı güzel görünüyor. Transtop harika ama atası kadar çevik değil. Artan ağırlık aracın burnunu virajın dışına doğru itmeye başlamıştı. Eski modelin arkadan kaymaya meyilli, agresif ve tehlikeli yapısı yerine bu nesil Del Sol daha çok limitleri zorladığında understeer'e düşen daha uysal ve yumuşatılmış bir direksiyon karakteri gelmişti. Yani olay Honda mühendisleri pist ve yarış odaklı bir spor otomobil yapmaktan vazgeçmişlerdi. Performans kelimesini arkalarında bırakmışlardı. Bu arada gömdüğüm gibi oldu Del Sol'ü biraz ama niyetim o değildi. Artısıyla eksisiyle konuşalım dedim. Yoksa bence Del Sol kendi içinde müthiş bir otomobil. Ne beklediğinizle alakalı biraz sadece. Gayet güzeldi. Dış çizgileri keyifliydi. Göze hitap ediyordu. Motoru iyiydi ama pazar o kadar acımasızdı ki Honda'nın bu eğlenceli önden çekişli hikayesi çok geçmeden yanlış cephede yanlış rakibe karşı savaş verecekti. Piyasaya çıktığında Del Sol çok agresif bir pazara adım atmıştı. Ve Del Sol'ün bedeviliği tam da burada başladı. Tutup da bu arabayı 1989'da piyasaya çıkıp ortalığı darmadağın eden Roadster'ların kaderini tek başına kurtaran MX-5 ile aynı kıyasa soktular. Kimse de demedi ki aga siz ne yapıyorsunuz? İki tane üstü açık, hafif, kısa dingil mesafeli Japon yan yana gelince ha bunlar aynı ya aynı sınıf deyip birbirleriyle karşılaştırma gafletine düştüler. Bak sinirlendim yine ha. Del Sol and Miata. So let's go cruising. Biri yeşil elma, biri armut. Armutu alıp bu ekşi değil ki ama ya cık kötü der mi insan? Neyse. Dolayısıyla Del Sol için söyledikleri cümleler pek iç açıcı olmadı. Del Sol arkadan itişli olmadığı için eleştirildi. Sürüşü Miata kadar dengeli, virajları onun kadar oyuncu değil dediler. Hatta üstüne gidip iyiden iyiye dalga geçtiler arabayla. Yabancıların jargonunda kuaför arabası diye bir tabir var. Kısaca sırf şekil içi boş gibi bir manaya geliyor. Tutup bunu yapıştırdılar. Bu arabaya çok acımasızca davrandılar yani. Eleştiriler gerçekten adil miydi? Dibine kadar hayır. Sadece zamanının otomotiv basınının şuursuzluğuydu. Honda'nın bu arabayı yaparken ki amacı Miata ile yarıştırmak, onu piyasadan silmek veya onun karşısına geçmek değildi ki. Honda arkadan itişli bagajı olmayan, günlük kullanıma eziyet edebilecek bir hafta sonu oyuncağı yapmak istemiyordu. Onların vizyonu çok daha farklıydı. Ellerinde halihazırda var olan, kusursuz mis gibi işleyen ve milyonlarca kilometre test edilmiş önden çekişli Civic platformunu alıp günlük hayatta kullanabileceğin pratik, güvenilir ama aynı zamanda üstünü açıp eğlenceli bir karaktere bürünebilen bir karakter yapmak istemişlerdi. Del Sol'ün içi çok daha ferahtı. Bagajı Transtop versiyonlarında biraz yer çalsa da gayet yeterliydi. Günlük olarak keyifle kullanabileceğiniz, rutinini hiç bozmadan üstü açık sürüş keyfi yaşayabilirdi. Tamam belki ikinci nesil kadar çevik değildi ama bu demek değildi ki bu arabanın sürüşü aşırı kötü. Öyle bir şey de yok. Çünkü CRX'in amacı farklı, Del Sol'ün olayı farklı.
farklıydı. Kaputunun altında da tam bir vahşi yatıyordu zaten. 160 beygirlik B16 VTEC motorunun o agresif karakteri, o devir çevirme iştahı ve 5500'den sonra dağılın buradan tarzı açtığı VTEC ile gayet iyiydi de. Ama tarih her zaman haklıyı yazmıyor biliyorsunuz. Yanlış konumlandırma ve basının saçma kıyaslamaları Del-Sol'ün potansiyel alıcılarının kafasını yıllarca karıştırdı. Yine de zaman en iyi yargıçtır. Bugün dönüp baktığımızda Del-Sol'ün ne kadar özel ve kendi başına bir kült olduğunu çok daha net görebiliyoruz. Ama bugün Del-Sol alınır mı? Bugün en genç Del-Sol tam tamına 28 yaşında. İlk üretilenlerse 34 yaşını devirdi. Yolun yarısına yaklaştı. Hayaller bebek olsa da gerçekler Maslak Otosanayi olabilir. Duygusallığı bir kenara bırakmak gerekirse Del-Sol için şu an en büyük düşmanınız su olabilir. Bu arabanın o harika targa tavanı maalesef yıllara meydan okuyabilecek kauçuk fitillere sahip değil. Fitiller zamanla kurur, çatlar ve elastikiyetini kaybeder. Sonra yağmurlu bir günde araca bindiğinizde sol dizine şıp şıp damlayan Del-Sol düşünü almaya başlarsınız. Oradan da tavan halısının altına sızar ve günlerce ve haftalarca bekler. O metali yavaş yavaş yemeye başlar ve paslanma başlar. Çamurluk ağızları, marşpiyeller ilk kurbanlar olur. Diyelim ki şanslısınız ve ilanlarda Transtop buldunuz. Hem de çalışan. Bu süper haber. Linkini bana dağıtın. Ama bu büyük bir risk tabii aynı zamanda. Araç 30 yaşında. Yılların yorgunluğu altında o mekanizma sıyırmaya başlayabilir. Elektronik aksamlarda zamanla oksitlenme olur vesaire. Üstelik bu mekanizmanın yedek parçasını bulmak öyle kolay değil. Yurt dışı forumlar, eBay vesaire parça avına başlarsınız. Bunları söylüyorum çünkü aldıktan sonra başımıza geldiğinde farkında olalım. Dikeni battığında seni lanet olası gül seni diye kızmayalım güle yani. Ama derseniz ki ya o contalar değişir. Transtop'u boş ver, manuelinden alırız falan. Orada elimizde kalan şey motor ve mekanik olur. Ve Honda ve Japon dayanıklılığı devreye girer. Kaputun altındaki D veya B serisi motorlar eğer geçmişinde bilinçsiz modifiyeciler tarafından hor görülmemişse, ki burada elinde olan ona gözü gibi bakıyordur eminim. Seyrek bir araba çünkü. Bakımları düzgün yapılmışsa, yağsız bırakılmamışsa size daha yüz binlerce kilometre hizmet eder. Bu araçlarda yaşayacağınız mekanik sorunlar genellikle o dönemin Civic'leriyle hemen hemen aynıdır. Klasik distribütör arızaları veya arka salıncak burçlarının yıpranması gibi klasik 90'lar Honda hastalıkları. Parça bulma konusunda Civic EG kasalarla yürüyen aksamı büyük oranda paylaştığı için motor ve mekanikte sizi üzmez. Targa ve Transtop kaporta trim parçaları hariç tabi. Özetlemek gerekirse bugün bir Del-Sol almak cesaret, bütçe ve sabır işi. Her gün işe gidip geleceğiniz, yağmurda çamurda hor kullanacağınız bir gündelik araç olmaktan çoktan çıktı. Artık bu araba gözünüz gibi bakacak, onu koruyup kollayacak, güneşli günlerde keyifli süreceğiniz harika bir makina, mis gibi bir proje otomobili haline geldi. Her güzel hikayenin bir sonu vardır. Yine ve yeniden. 1998 yılına geldiğimizde Honda üretim bandında şalterleri yavaşça indirdi ve Del-Sol sessizce aramızdan ayrıldı. Ama peki neden CRX soy ağacı burada kurudu? 2010'da Honda CRZ adıyla ruhani devamını getirmesine de CRX adı tamamen bitti. Neden devamı gelemedi? Malum her zaman konuştuğumuz nedenler. SUV çılgınlığı iyice yükselmeye başlıyordu. Targa tavanlı araçlara ilgi iyiden iyiye eriyordu. Ama daha önemlisi Honda gerçeği artık kabullenmişti. Alman Roadster'ları ve arkadan itişli Miata ile önden çekişli bir platformla aynı ringde savaşamazlardı. O yüzden Honda mühendisleri bu arenaya sadece bir yıl sonra çok daha sağlam bir arabayla girmek için geri çekildiler odalarına. Honda bu affeder mi? Anladınız siz o arabayı. 3 Ocak'ta yapmıştım onun videosunu ama anlatın dilim o zamanla bu zaman arasında çokça değişti. Eğer yeni haliyle tekrar yapmamı isterseniz bu arabayı yorumlarda muhakkak yazın. Del-Sol'ün bitişi kesinlikle bir başarısızlık hikayesi değil. Sadece yakında sahneyi yıkarak ortaya çıkacak olana yer açmak için zarifçe kenara çekilmişti. Güneş battığı o fütüristik tavan son kez kapandı ve Del-Sol 90'ların o cesur, deneysel ve renkli otomotiv ruhunun güzel hatıralarından biri olarak yerini aldı. Ve işte dostlar, bugün de CRX diye başlayıp Del-Sol'u konuştuk dilimiz döndüğünce. Buraya kadar izlediyseniz yüreğinize sağlık. Siz ne düşünüyorsunuz Del-Sol hakkında? Hadi yorumlara gelin sohbet edelim. Biliyorsunuz hepsini tek tek keyifli okuyup cevap veriyorum. Benim için ne kadar değerli olduğunu hep söylüyorum. Aynı dili konuşabildiğim insanlarla sohbet ediyorum. Ve eğer otomobil dünyasının bu tarz samimi, dertli ama o gerçek mekanik ruhunu koruyan hikayelerinin devam etmesini isterseniz kanala abone olmanız ve videoya bir beğeni
bırakmanız, hatta videoyu seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmanız benim için inanın dünyalara bedel. Bu platformda bu tarz işleri ayakta tutan yegane şey sizin bu bitmek bilmeyen güzel desteğiniz. Hepiniz cansınız. Flat Out yaşamayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.